Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir pasta tarifi hazırladım ki bulut kadar hafif ağzınızda eriyecek ve lezzetine hayran kalacağınız bir pasta tarifi olacak. Kesinlikle lezzetinden emin olabilirsiniz. Kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz favori pasta tarifiniz olacak. Bunu da baştan belirtmiş olayım. Evet, fazla da kıymetli değerli vaktinizi almak istemiyorum. Bu güzel pasta tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifimizin yapılışına önce kekimizi hazırlamakla başlayalım. Kabımın içinde 4 tane oda sıcaklığında yumurtam var. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ben birazcık şekerli olmasını istediğim için 1,5 bardak şeker kullandım. Sizler dilerseniz 1 bardak da şeker kullanabilirsiniz. Şimdi şekerim ve yumurtamı köpürene kadar çırpacağım 2-3 dakika kadar. Evet, tamam, yeterli. 2-3 dakika yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şimdi üzerine 1 bardak oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi kuru malzemelerimizi eleyerek ilave edelim. Burada 2,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda da değişiklik gösterebiliyor. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanıyorum. İki yemek kaşığı da kakao kullanıyorum. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen böyle mikserimi kaldırıp tepsimin içine ilave edeceğim. Tepsimi bu tarafa alıyorum ve orta kısmından ilave ediyorum eşit bir şekilde. Hemen bunu da belirteyim. Unumun hepsini kullandım arkadaşlar, bilginize. Hemen böyle bir iki masamın üzerine vurmak istiyorum. Arasındaki baloncukların kaybolması için ve pişerken kekimizin daha güzel kabarması için. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Ve bu aşamadaki püf noktasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu püf noktası çok önemli arkadaşlar. Kekimiz kabarırken fırınımızın kapağını asla açmıyoruz. Çünkü neden derseniz kekimiz kabarırken eğer fırınımızın kapağını açarsak güzel kabaran bir kek elde edemeyiz. Kekimizin havası söner ve basık bir kek elde ederiz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, kekim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti kekim. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi 2-3 dakika kadar ilk sıcaklığı çıksın. Sonra sütümü ilave edeceğim. Eğer ilk sıcaklığıyla birlikte sütümüzü ilave edersek kekimiz hamursu olur böyle. Yerken de güzel bir tat vermez. Bu nedenle kekimizin 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkması lazım. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. Hemen böyle çok dibe inmeyecek şekilde yüzeyden çatalımla delikçikler açıyorum ki
sütünü eşit bir şekilde çeksin. Her tarafına kekimiz. Yani kekimiz de o kadar güzel kabardı ki vermiş olduğum püf noktasına dikkat ederseniz kekimiz pişerken sizler de benim gibi böyle çok güzel kabaran bir kek elde edersiniz. Tamam, yeterli. Böyle 1,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Eğer sizler çok sütlü seviyorsanız 2 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz. Ben fazla sütlü sevmediğim için 1,5 su bardağı süt kullandım. Şimdi kekimiz tamamen soğusun. Soğuduktan sonra kremamızı hazırlayacağız. Kekimiz tamamen soğudu. Hemen böyle karşıya alıyorum ve kremamı hazırlamaya başlıyorum. Kremamız için 3 poşet sade krem şanti kullanıyorum. Üzerine 2 bardak soğuk süt ilave ediyorum. Şimdi krem şantim iyice kabarana kadar 5-6 dakika hiç durmadan çırpıp kabartacağım, bilginize. ...5-6 dakika çırptım. Gördüğünüz gibi krem şantimiz çok güzel kabardı. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Şimdi hemen böyle üzerine 2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ilave ediyorum. Ve tekrardan 2-3 dakika çırpacağım. Tamam, yeterli. 2-3 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen böyle mikserimin ağzını temizlemek istiyorum. Şimdi pastamızın üzerine ilave edelim eşit olacak şekilde. Yani bakar mısınız kremamızın güzelliğine? Bulut kadar hafif ve pürüzsüz oldu. Şimdi böyle eşit bir şekilde her tarafına dağıtacağım. Şimdi daha düzgün olması için hemen spatulamla düzleyeceğim. Bu şekilde. Evet, tamam, yeterli. Yeterince düzledim pastamın üzerine. Hemen böyle tepsimin kenarını temizleyip sonra çikolata sosumu hazırlayacağım. Pastamı böyle karşıya alıyorum. Ve sıvı kremamı tavamın içine alıyorum. Sonra ocağımın üzerine alacağım. 1-2 taşım kaynadıktan sonra
Ocağımın üzerinden alıp çikolatamı ilave edeceğim. 2-3 taşım kaynatıp kremamı ocağımın üzerinden aldım. Şimdi hemen böyle 100 gram sütlü çikolatamı ilave ediyorum. Sizler sütlü çikolata sevmiyorsanız bitter de kullanabilirsiniz 100 gram. Şimdi çikolatam eriyene kadar karıştıracağım. Evet, 2-3 dakika çırptım. Çikolatam eriyene kadar hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Şimdi tamamen soğusun çikolata sosum. Sonra pastamın üzerine ilave edeceğim. Sıcakken neden ilave etmiyorum arkadaşlar? Çünkü kremamızı krem şantimizle hazırladığımız için krem şantimizi eritecektir bilginize. Çikolata sosumuz tamamen soğudu. Hemen pastamızın üzerine ilave edelim. Böyle eşit bir şekilde. Hemen böyle çikolata sosumuzu çok dibe inmeden yüzeyden düzleyelim pastamızın üzerine. Şimdi pastamı buzdolabımın alt kısmında 2 saat dinlendireceğim. Evet, pastamız dinlendi. Şimdi hemen böyle dilimleyelim. Her dilimlediğimizde bıçağımızı temizleyelim ki pastamız düzensiz görünmesin. Şimdi böyle Antep fıstığı ile her köşesini süsleyeceğim bu şekilde. Sizler süslemeye de bilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış süsleyip süslememek. Ya da süslemek istiyorsanız bir malzeme ile Antep fıstığıyla süslemeye de bilirsiniz. Başka bir malzeme ile de süsleyebilirsiniz. Hemen böyle dilimlemiş olduğum pastamın üzerine de ilave ediyorum. Evet, pastamız tamamen yenmeye hazır ve ben bu güzel pastadan bir dilim çıkartıp sizlerle iç dokusunu da paylaşmayı o kadar çok isterdim ki ama paylaşamayacağım. Hakkınızı helal edin. Bugün ben misafirliğe gideceğim için bu pastayı oraya hazırladım arkadaşlar. Bu nedenle de pastamı bozamayacağım. Hakkınızı tekrardan helal edin. Bunu da açıklamak istedim. Yani sizlere iç dokusunu sunamadım ama sizler de izleyince göreceksiniz. Her bir aşamasını özenle hazırladığımı ve her bir aşamasının da birbirinden güzel olduğu bir pasta tarifinin olduğunu kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim. Çok kolay ve lezzeti de harika bir borcam pastası tarifi oldu. Böyle kalabalık misafirleriniz geldiğinde veya sizler de benim gibi misafirliğe giderken bu pastayı yapıp götürebilirsiniz. Kesinlikle herkes lezzetine hayran kalacak. Bundan da emin olabilirsiniz.
Yine aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istedim. Ve tarifimi sonlandırmadan önce de sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bana destek veren güzel yüreğinize sağlık diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.